Bir çocuğun gözlerinin içine bakmak, adeta bomboş bir tuvale bakmak gibidir. O tertemiz yüzeyde henüz hiçbir fırça darbesi yoktur. Hiçbir renk akmamış ve hiçbir gölge düşmemiştir. Peki bu saf tuval nasıl oluyor da bazen karanlık renklerle, keskin çizgilerle, çarpık formlarla doluyor? Narsisizmin gizemli dünyasına adım attığımızda karşımıza çıkan temel soru işte tam da budur. Bu karmaşık yapı doğuştan mı gelir yoksa hayatın acımasız fırçası mı onu bu hale getirir? Ben Mustafa Çay. Bugün narsisizmin doğuştan mı yoksa sonradan mı oluştuğunu konuşacağız. Ama başlamadan önce şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Burada paylaşılan her şey bir farkındalık oluşturma amacı taşır. Eğer kendinizde ya da bir yakınınızda kişilik bozukluğu, depresyon, anksiyete ya da profesyonel destek gerektiren başka bir durum olduğunu düşünüyorsanız lütfen bir ruh sağlığı profesyoneline başvurmaktan çekinmeyin. Çünkü burada duyduklarınız profesyonel bir hekim tavsiyesinin yerini asla tutamaz. Her 16 kişiden birinin hayatının bir noktasında narsisistik kişilik bozukluğundan etkilenen biriyle karşılaştığını biliyor muydunuz? Oranlar bu kadar yüksek olunca ve durum bu kadar vahim olunca insan tabii ki düşünmeden edemiyor. Acaba bir kişi narsist olarak mı doğuyor yoksa sonradan mı narsist oluyor? En doğrudan cevap şu aslında. Narsisizm çoğunlukla sonradan gelişir ama biraz da doğuştan gelir. Eğer bu dinamiği bir pasta grafiğine dökecek olsaydık karşımıza çarpıcı bir tablo çıkardı. %80-90 gibi devasa bir dilim çevresel faktörlere ve yetiştirilme tarzına bağlı ama geriye kalan küçük bir dilim %10 ila 20'si gibi kişinin doğuştan getirdiği mizaç özelliklerine bağlı. Ama bu bir alın yazısı değil çünkü zorlayıcı, geçersiz kılan ya da aşırı şımartılmış ortamlardan gelen her çocuk narsist olmuyor. Yani o doğuştan gelen hassas mizaç ancak belirli çevresel koşullarla buluştuğunda narsisizme yol açan o mükemmel fırtınaya zemin hazırlıyor. Tek başına bir düşük basınç sistemi fırtınaya neden olmaz ama belirli sıcaklık, nem ve rüzgar koşullarıyla birleştiğinde yıkıcı bir kasırgaya dönüşebilir. Narsisizmin kökenlerine doğru inerken adeta bir arkeolog gibi katmanları kazarız ve her kazma darbesiyle karşımıza iç içe geçmiş daireler çıkar. Bu dairelerin merkezinde hiç şüphesiz aile durur. Çocuk dünyayı ve kendini anlamak için ebeveynlerine bakar. Onlar onun ilk aynası, ilk öğretmeni ve ilk heykeltıraşıdır. Bir çocuğun gelişimi aynadan yansıyan bir ışık gibidir. Eğer ayna temiz ve düzgünse çocuk kendini net görebilir ve duygularını anlayabilir. Ama eğer bu ayna tutarsız ve bozuk bir şekilde yansıtıyorsa o zaman işler karmaşıklaşır. Çocuk duygusal dünyasını düzenlemeyi, kendi kendini rahatlatmayı ya da duygularının sorumluluğunu almayı öğrenemez böyle bir durumda. Ebeveynlerin dikkatleri dağınık olabilir. Duygusal olarak buharlaşmış olabilirler. Umursamayabilirler. Bağımlılıkları olabilir ya da istismarcı olabilirler. Tüm bunlar o aynaya düşen çatlaklar gibidir ve her çatlak çocuğun kendi içsel dünyasındaki bir kırılmaya karşılık gelir. Bu durum çocukta şöyle bir yapının gelişmesine neden olur. Sürekli çevreden onay arayan, kendinden emin olamayan, adeta kendi iç pusulası bozulmuş bir kaşif gibi sürekli dışarıdan yönlendirme bekleyen bir ruh hali. Çünkü kendi duygusal haritasını oluşturamayan bir çocuk her adımda kaybolur. Her köşede yön sorar. Her nefeste acaba ben doğru yolda mıyım diye endişelenir. İşte burada karşımıza eş zamanlı aşırı şımartma ve yetersiz kalma döngüsü dediğimiz bir paradoks çıkıyor. Bu durumu anlamak için gözlerinizi kapatın ve şöyle bir sahne hayal edin. Bir çocuk spor müsabakasında kupa kazanıyor. Tribünler çılgınca alkışlıyor. Ebeveynler gurur içinde fotoğraf çekiyorlar. Çocuk eve geldiğinde madalyalarıyla adeta bir kahraman gibi karşılanıyor. Fakat aynı çocuk o gece yatağında ağlarken korkularından bahsetmek istediğinde kimse yanında değil. Derslerinden mükemmel notlar aldığında ebeveynlerin yüzü gülüyor ama içindeki boşluktan, yalnızlıktan bahsettiğinde kulaklar tıkalı. Bu çocuğun dışarıya dönük başarıları ebeveynlerin gururunu okşadığında aşırı övgü görmesi, fakat içerideki duygusal ihtiyaçlarının tamamen görmezden gelinmesi anlamına geliyor. Ebeveynler çocuğun sahnedeki ışıltısıyla ve mükemmel imajıyla ilgilenirken o çocuğun iç dünyası karanlıkta kalıyor. Çocuk adeta bir vitrin mankenine dönüşüyor. Dışarıdan parlıyor, içeridense duygusal olarak aç kalıyor. Bu dinamik çocukta şöyle bir döngü yaratıyor. Değerli olmak için başarılı olmalıyım. Görülmek için parlamalıyım. Sevilmek için mükemmel olmalıyım. Ve işte bu döngü narsisizmin
temel çarklarından biri oluyor. Belki de narsisizmin en trajik yönlerinden biri empati yoksunluğudur. Empati çocuklukta öğrenilen bir dildir. Eğer bir çocuk bu dili erken yaşta öğrenemediyse yetişkinlikte öğrenmesi neredeyse imkansızdır. Bir çocuk ebeveynlerinin sürekli olarak hak iddia ettiğini, empatiden yoksun davrandığını eğer gözlemliyorsa bu davranışları kendi repertuarına da kaydedecektir. Tıpkı bir çocuğun ana dilini öğrenmesi gibi empati de ya bu kritik dönemde kazanılır ya da hiç kazanılmaz. Empati kasları gelişmemiş bir yetişkin nasıl olur da bir başkasının acısını hissedebilir ki? Aile narsisizmin temel taşlarını atarken toplum bu yapının üzerine adeta katman katman ekler ve büyümeyi hızlandıran bir katalizör işlevi görür. Günümüzün başarı odaklı kültürü ne pahasına olursa olsun kazan mantığını teşvik ediyor. Oraya ulaşmak için ne yaptıysan mübah. Bu tür söylemler şefkat, nezaket, saygı ve empati gibi önemli insani değerleri rafa kaldırmanın kabul edilebilir olduğunu ima ediyor. Sosyal medya bu fırtınayı daha da körüklüyor. Sürekli beğeniler, kalpler, yorumlar, sanal onay arayışı insanların kendi değerlerini dışarıdan gelen tepkilere bağlamasına yol açıyor. Herkes bir sahne arıyor. Herkes alkış bekliyor. Herkes yıldız olmak istiyor. Ve bu da narsisizm için mükemmel bir üreme alanı yaratıyor. Eğer narsisizm %80-90 oranında öğrenilmiş bir davranışsa akla gelen ilk soru şu olur. Neden değişmek bu kadar zor? Cevap içler acısı derecede karmaşık. Narsist bireyin temel çatışması derin bir güvensizlik ve bir boşluk hissidir. Onlar adeta bir uçurumun kenarında dengede duran bir cambaz gibidirler. Sürekli dışarıdan gelen onaya ihtiyaç duyarlar ve en küçük bir olumsuzluk rüzgar bile onları düşürebilir. Onlar sürekli dış dünyanın onayına bağımlıdırlar ve bu bağımlılık onlarda bir içsel kırgınlık yaratır. Tıpkı bir ergenin ebeveynlerine hem ihtiyaç duyup hem de onlara içerlemesi gibi narsist bir yetişkin de onay için güvendiği kişilere içerler. 40 ya da 60 yaşında bile hala başkalarının sürekli size harika olduğunuzu söylemesine ihtiyaç duymak gerçekten de akıl almaz bir durumdur. Bir de bilişsel empati trajedisi diye bir şey var. Bir narsist senin neden üzüldüğünü anlıyorum diyebilir. Hatta bunu entelektüel olarak kavrayabilir. Ama bu duygusal olarak o acıyı hissetmekten çok farklıdır. Adeta yüzmeyi anlatan bir kitabı okumakla suya atlayıp gerçekten yüzmek arasındaki fark gibidir bu. Bilişsel empati yarım bir çözümdür. Eksik bir resimdir. Bitmemiş bir melodidir. Bu durum yakın ilişkilerde inanılmaz derecede tatminsizlik yaratır. Çünkü karşıdaki kişi sadece eğer öyle hissettiysen üzgünüm gibi yüzeysel bir özür alır ki bu aslında bir özür bile değildir. Bu narsistin kendine özgü mantrası, kaçış kapısı, sahte bir empati gösterisidir. Peki bu kadar zorlu bir tablo karşısında umut var mı? Kesinlikle var. Ve bu umudun anahtarı tek bir kelimede gizli, o da empati. Empati her şeyden daha çok önemli. Okul başarısından, yediklerinden, içtiklerinden, ekran sürelerinden, her şeyden çok daha fazla önemli. Empati, çocuklarda zorbalığı önlemek, nazik ve düzgün insanları yetiştirmek için temel taştır. Peki empati nasıl geliştirilir? Erken yaşta başlayan, sabır isteyen, özen gerektiren bir süreçtir bu. Aslında bu süreç daha bebeği emzirirken bile göz teması kurmakla, aynalama yapmayı öğretmekle başlar. Diyelim ki 8-9 yaşlarında bir çocuk başka bir çocuğun dondurmasının yere düştüğünü görüyor ve o çocuğun hissettiği acıyı kendi yüzünde yansıtıyor. Hemen yardım etmek istiyor. İşte bu empati tohumlarının nasıl meyve verdiğinin en güzel örneğidir. Empati çocukları daha iyi anne baba, daha iyi birer partner, daha iyi çalışan ve daha iyi lider yapacak en önemli niteliktir. Empatiye sahip olanlar hemen her alanda kazanır. Dünya yeterince akıllı insanla dolu ama nezaket ve empati gösteren insanlar tıpkı nesli tükenmekte olan pandalar gibi. O yüzden de böyle insanlar karşınıza çıktığında onları gereksiz, küçük şeylerle üzmeyin. Onların kıymetini bilin. Ve siz de onlardan biriyseniz kimsenin sizi üzmesine de müsaade etmeyin.